Selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir poğaça tarifi vereceğim. Bu tarifi mutlaka yapın. Hafta sonu kahvaltısına yapın. Herkesi kendinize hayran bırakın. Mutlaka deneyin. Çok lezzetli, çok da kolay. Puf puf kabaranlar gibi kızaran poğaça tarifi. Tarifimizin hamur için yarım su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı maya. Karıştıralım. Şekerimiz eriyene kadar karıştıralım. Bir yumurta akı, sarısı üzeri için kullanacağız. Ayıralım, üzerini kapatalım kurumasın. Karıştıralım tekrar. Yumurta beyazı da karışsın. Unumuzu ilave edelim. Azar azar ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz. Elimizle yoğuralım. Çok lezzetli bir poğaça tarifi. İç harcını istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Kıyma olur, patates olur, kaşar olur. Ne isterseniz koyabilirsiniz. Peynir olur. Unumuzu azar azar ilave edersek kıvamını daha kolay ayarlarız. Hamurumuzu toparlarken de elimize yağlayalım hafiften. Görüyorsunuz yumuşaklığını. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Üzerine kapatalım. Hamurumuz mayalansın. Bir kenara alalım. Hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi. Ortam sıcaksa daha kolay mayalanıyor. Daha çabuk. Beklemeye gerek yok. Havasını alalım hamurumuzun. Masamızı hafiften unlayalım. Hamurumuzu masamıza alalım. İçe doğru katlayaraktan 1 dakika bu şekilde yoğuralım. Beze haline getirelim. Hamurumuzu bezelere ayıralım. 10 tane eşit bezeye ayıralım. Hamurlarımızı bezeleyelim. Elimizin ortasına yuvarlayarak bezeleyelim. Daha kolay olur. İsterseniz masada bezeleyebilirsiniz. Nasıl rahatınıza, nasıl kolayınıza gelirse o şekilde bezeleyebilirsiniz. Yağlı bir hamur olduğu için daha kolay bezeleniyor. Uğraşmıyorsunuz fazla. Üzerlerini hafiften unlayaraktan bezelerimizi açalım. Kalınlığını görüyorsunuz. Çay tabağından birazcık büyük.
Bu şekilde açması sizi korkutmasın. Çok rahat açılıyor. Çok da kolay. Merdane ile açmayı bilmiyorsanız oklava ile merdane ile elinizle de genişletebilirsiniz. Bu şekilde açıp kenara alalım. Bütün bezelerimizi aynı şekilde açıyoruz. Görüyorsunuz şekli önemli değil. Yok yuvarlak olmadık. Kare oldu diye hiç önemli değil. Bir servis tabağımızın ortasına koyalım. Üzerine 150 gram eritmiş olduğumuz tereyağından birer ikişer yemek kaşığı dökelim. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Üst üstüne bu şekilde koyalım. Açmış olduğumuz hamurlar hafiften unlu kalırsa daha güzel olur. Aralarına yağ döktüğümüz için un da aralarında kalırsa daha güzel olur. Daha katlarını belirgin hale getirir. Üzerine streç filmle kapatalım, dolaba koyalım. Tereyağısı donana kadar dursun. 5 dakika 10 dakika durması yeterli. Dolabımızdan çıkardık gördüğünüz gibi. Tereyağısı donana kadar yeterli. Tabağımızdan alalım. Masamızı hafiften unlayalım. Birazcık masamızda genişleteceğiz. Biraz öncelikle elimizde genişletelim. Alt üstünü genişletelim. Her tarafı eşit olsun. Merdanemizle biraz büyütelim. Merdane oklava kullanmayı bilmiyorsanız elinizle genişletebilirsiniz. Etrafına bastıra bastıra genişletebilirsiniz. O şekilde de olur. Çok kolay bir poğaça. Lületle şeritler halinde dilimleyelim. Önce 2'ye dilimleyelim. Daha sonra da 4'e dilimleyelim. Bu şekilde iki parmak genişliğinde dilimleyelim. Poğaçaların büyüklüğü küçüklüğü size kalmış. Baş kısımlarından da hafiften bir delikli şeyler açalım, şeritler açalım ki sararken daha kolay olsun. ...150 gram çökelek, yağlı çökelek, peynir de koyabilirsiniz. İç harcı size kalmış. Orta kısımlarını azar azar koyalım. Fazla koyup taşırmayalım. Koymadan önce biraz elimizle bastırıp genişletirsek daha güzel olur. Çökelek koyduğumuz yerleri. Bu şekilde saralım. Sararken kendimize doğru çekerek saralım. Gördüğünüz gibi çok kolay. Tek tek uğraşmaktansa bu şekilde çok kolay. Uç kısmına bastırarak çekelim. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye dizelim. Sardığımız kısımlar uç kısımları alta gelsin. Üste gelirse açılma olur. Alta gelsin daha güzel olur. Açılmaz. Şeritleri çok büyük kesmeyelim. Çok büyük kesersek poğaçalarımız çok büyük olur. Güzel olmaz. Bir yumurta sarısı içerisine bir yemek kaşığı süt koyduk.
Güzelce sürelim üzerine. Her tarafına gelecek şekilde bir yumurta sarısı yetiyor. 200 derecelik fırında 25 dakika nar gibi kızartalım. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardılar. Çıtır çıtır. İçi pamuk gibi, dışı çıtır çıtır. Tel tel ayrılıyor. Hala çok sıcak. Ben fırından çıkardım. Hemen servis yaptım. Beklemedim. İsterseniz bir 5 dakika 10 dakika bekletebilirsiniz. İçinde görelim, katlarını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.